kıyamet, insanlığın tarih boyunca akıllarındaki en büyük soru işaretlerinden birisi olmuştur. Peki kıyamet günü aslında sandığımızdan çok yakın olabilir mi? Bugünkü videomuzda mitoloji, dinlerde ve bilimde kıyamet ve şifrelerini keşfetmeye çalışacağız. Kutsal kitaplardan aldığımız bilgiler ve bilimin ışığıyla bu bilgileri birbiriyle bağdaştıracak, kıyametin sırlarını birlikte çözmeye çalışacağız. Kıyamet nedir? Kıyamet, anlam olarak dünyanın veya evrenin sonunu simgeleyen bir kavramdır. Kelime, Arapça kıyam kökünden gelir ve ayağa kalkma, dirilme anlamlarına da sahiptir. Farklı kültür ve inanç sistemlerinde kıyamet, yıkım, ölüm, yeniden doğuş veya yeni bir çağın başlangıcı gibi çeşitli şekillerde tasvir edilmektedir. İskandinav mitolojisinde kıyameti ifade eden Ragnarok, tanrıların kaderi anlamına gelir ve evrenin sonunu ve ardından gelen yeniden doğuşu temsil eder. Dünyanın bir dizi felaket ve savaşla sona ereceğini, ancak yeni ve daha iyi bir dünyanın ortaya çıkacağını anlatır. Yani İskandinav mitolojisinde kıyamet sadece bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıçtır. Yunan mitolojisinde ise insanlığın farklı çağlar boyunca yozlaştığını ve her çağın sonunda tanrılar tarafından yok edildiği bir kıyamet vardır. Demir çağında insanlık en düşük seviyeye ulaşır ve Zeus bu çağın sonunda insanlığı yok ederek yeniden yaratır. Hindu mitolojisinde ise Kali Yuga, 4 çağın sonuncusudur ve kıyametle ilişkilendirilir. Bu çağda kötülük ve kaos hüküm sürer. Ancak Tanrı Vishnu'nun bir avatarı olan Kalki'nin gelişiyle dünya arınır ve yeni bir döngü başlar. Kali Yuga hem bir son hem de yeni bir başlangıcı temsil eder. Babil mitolojisinde Tanrı Marduk, kaos tanrıçası Tiamat'ı yenerek dünyayı yaratır. Bu yaratılış mitolojisinde kaosun ve düzenin savaşını, evrenin sürekli yıkılıp yeniden yaratılmasını görebiliriz. Kıyamet burada düzenin kaosu alt etmesi ve yeni bir düzenin doğuşu olarak tasvir edilir. Zerdüştlükte kıyamet, Frashokereti, evrenin sonunda iyi ile kötü arasında büyük bir savaşla gelir. Bu savaş, iyi güçlerin zaferiyle sona erer ve dünya yeniden arınır. Frashokereti, evrenin yenilenmesi ve ölülerin dirilişi anlamına gelmektedir. Bu, Zerdüştlüğün kıyamet senaryosudur ve diğer dinlerdeki kıyamet ve yeniden doğuş temalarıyla paralellik gösterir. Semavi dinlerde ise mitolojilerdeki kıyamet senaryoları benzerlikler içermektedir. Yahudilikte kıyamet, Meşyah'ın gelişi ve ölülerin dirilişiyle ilişkilidir. Olam Haba, yani gelecek dünya inancı, kıyamet sonrası yeni bir dünya düzenini temsil eder. Eski ahitteki peygamberlerin kehanetlerinde kıyamet alametleri ve Mesih'in gelişi sıkça vurgulanır. Yahudi kıyamet anlayışı, diğer dinler ve mitolojilerle benzer şekilde kaosun sona erip düzenin kurulmasını içerir. Hristiyanlıkta kıyamet, dünyanın son savaşı ve Tanrı'nın krallığının yeryüzüne gelmesiyle ilişkilendirilir. Bu son savaş Armagedon olarak bilinir. Kitab-ı Mukaddes'in vahiy kitabı kıyameti detaylandırır ve bu süreçte meydana gelecek felaketleri anlatır. İsa'nın ikinci gelişi ve kötülerin cezalandırılmasıyla doğruların ödüllendirilmesi kıyametle bağlantılıdır. Tıpkı İskandinav mitolojisindeki Ragnarok gibi Armageddon da yıkıcı bir savaşı ve ardından yeni bir düzenin kurulmasını içerir. İslam'da kıyamet ise dünyanın sonu ve ahiretin başlangıcı anlamına gelir. Kıyamet günü tüm insanların ölüp yeniden dirileceği ve hesap vereceği gün olarak kabul edilir. Deccal'in gelişi ve Dabbetül Arz'ın çıkışı gibi büyük alametler ve ahlaki bozulmalar, depremler gibi küçük alametlerle kıyametin yaklaşmakta olduğu bildirilir. İslam'da da kıyamet sadece bir son değil, ahirette ebedi hayatın başlangıcıdır. Peki bilime göre kıyamet nasıl gelecektir? Hollywood filmlerinde kıyamet çoğunlukla yaşanılan dünyanın sonu olarak kurgulanır. Dünyada olan bir felaket sonucu, insanlar başka gezegenlere uzay araçlarıyla gidebilmekte. Dünya yok olsa bile, insanlar hayatlarını başka yıldız sistemlerinde veya galaksilerde devam ettirebilmektedir.
Peki insanlık kıyametten bu şekilde kurtulabilir mi? Kardashev medeniyet ölçeği seviyelerine göre 3 tip medeniyet seviyesi vardır. Tip 1 medeniyet, gezegenler arası medeniyet olarak adlandırılmakta ve kendi gezegeninin tüm enerji kaynaklarını kullanabilmektedir. Tip 2 medeniyet ise yıldızlar arası medeniyet olarak adlandırılmakta, kendi yıldızının tüm enerjisini kontrol edebilmektedir. Tip 2 medeniyet seviyesine ulaşabilmek için insanlığın binlerce yıl sürecek teknolojik ilerlemelere ihtiyacı vardır. Tip 3 medeniyet diğer ifadeyle galaktik medeniyet ise tüm galaksinin enerjisini kullanabilir. Bu seviyeye ulaşmak mevcut tahminlere göre insanlık için binlerce hatta milyonlarca yıl sürebilir. İnsanlık şu anda tip 0.72 civarındadır ve gezegenimizdeki enerji kaynaklarının yaklaşık sadece %0.16'sını kullanıyoruz. Yani insanlık henüz tip 1 uygarlık seviyesine dahi ulaşamadı. Tahminlere göre tip 1 seviyesine ulaşmamız 100 ila 200 yıl sürebilir. Peki insanlık tip 2 ve tip 3 medeniyet seviyesine ulaşsa kıyametten kaçabilir miydi? Yoksa kıyamet aslında insanlar farklı galaksilerde koloniler kuracak kadar gelişmiş olsa bile insanların kaçamayacağı evrensel bir yok oluş muydu? Peki bilime göre kıyamet nedir? Bilim bu konuda ne söylüyor? Bilime göre kıyamet veya evrenin yok oluşu kozmolojik teorilere dayanır. Bilimsel kıyamet, evrenin yok oluşunu çeşitli teorilerle açıklamaktadır. Bunlardan ilki, büyük çöküş yani Big Crunch teorisine göre evrenin genişlemesi bir noktada durur ve yerçekimi baskın hale gelir, ardından evren kendi içine çöker. Genişleyen evrenin bir noktada yoğunlaşarak küçülmesiyle sonuçlanır. Bu, evrenin başlangıcındaki büyük patlamanın tersine bir süreçtir. Evren yüksek yoğunluklu bir tekillik haline geri döner, belki de yeni bir büyük patlamayı tetikleyerek bir döngü oluşturabilir. Büyük donma yani Heat Death teorisinde evren genişlemeye devam eder, ancak sonunda entropi maksimum seviyeye ulaşır, enerji dağılımı dengelenir ve hiçbir iş yapılamaz hale gelir. Yıldızlar söner, galaksiler dağılır ve evren soğuk, karanlık bir hale gelir. Termodinamik dengeye ulaşan evrende yaşamın ve hareketin mümkün olmadığı durağan bir durum ortaya çıkar. Büyük kopma yani Big Rip teorisinde evrenin genişlemesi hızlanır ve sonunda tüm yapıların hatta atomların bile parçalandığı bir noktaya ulaşır. Karanlık enerjinin etkisiyle genişleme hızlanarak kozmik ölçekteki tüm bağları kırar. Evren sonsuz genişleyen bir boşluğa dönüşür. Vakum çöküşü yani vacuum decay teorisinde evren daha düşük enerjili bir vakum durumuna geçerse, bu durum ışık hızında yayılır ve evreni yok eder. Higgs alanının daha düşük bir enerji durumuna geçmesiyle bir vakum çöküşü yaşanabilir. Bu olay aniden gerçekleşebilir ve evrendeki her şeyi yok edebilir. Büyük sıçrama yani Big Bounce teorisinde evren sürekli genişleyen ve çöken bir döngüde olabilir. Her çöküş yeni bir genişlemeyi başlatır. Evrenin genişlemesi durur, sonra çöker ve ardından tekrar genişler. Bu model, evrenin sonsuz döngüler halinde var olabileceğini öne sürer. Kur'an'da kıyametle ilgili ayetlerde evrenin yok oluş süreci oldukça çarpıcı ifadelerle tasvir edilir. Bu tasvirler genelde doğa olayları ve kozmosun düzeninin bozulması üzerine odaklanır. Kur'an'daki kıyamet tasvirleri ve bilimsel kıyamet teorilerini ilişkilendirdiğimizde bazı bilimsel kıyamet teorileriyle paralellikler kurulabilir. Ayetlerde kıyamette gökyüzünün çatlaması ve dağların dağılmasından bahsedilir. Gökyüzü yarılıp çatlamıştır. Çünkü o gün çözülüp bozulacaktır. Hakka suresi 16. ayet. Dağlar atılmış renkli yün gibi olacak. Kariya suresi 5. ayet. Bu tasvirler evrenin yapısının bozulmasını ve kozmik düzenin çökmesini çağrıştırmaktadır. Kur'an'daki kıyamet tasvirlerine büyük çöküş teorisi oldukça yakındır.
Bu teoriye göre evrenin genişlemesi durduktan sonra geri çekilir, yoğunluk ve enerji artışıyla her şey parçalanır. Dağların atılmış yün gibi dağılması da maddenin parçalanması ve dağılması sürecini anımsatır. Kur'an'daki ayetlerde gök cisimlerinin düzeninin bozulmasından bahsedilir. Gökyüzü erimiş maden gibi olacak. Me'ariç suresi 8. ayet. Yıldızlar dökülüp saçılacak. Tekvir suresi 2. ayet. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine bir çarpılışla darmadağın edilir. Hakka suresi 14. ayet. Gökyüzünü yazılmış bir sayfa gibi düreriz. Enbiya suresi 104. ayet. Bu ayetler evrenin dengesinin bozulup gökyüzünün ve yıldızların düzenini kaybetmesini ifade ediyor. Evren bir tekilliğe geri çekilirken uzay ve zamanın düzenli bir kapanış sergilemesi tasvir ediliyor. Kur'an'daki tüm bu kıyamet tasvirleri özellikle büyük çöküş teorisiyle paralellik gösteriyor. Gökyüzünün çatlaması, dağların dağılması, yıldızların dökülmesi ve her şeyin aniden sona ermesi ifadeleri bu kozmolojik süreçlerle uyumludur. Peki kıyamet sandığımızdan yakın mı? Kur'an'da kıyamet alametleri neler? Kur'an'a göre kıyamet ansızın gelecektir. Bu da kıyametin aslında sıradan bir anda, metroyla işten eve dönerken, normal bir şekilde iş yerinde çalışırken veya sevdiklerimizle herhangi bir günde kahvaltı ederken ansızın, hiç beklemediğimiz bir anda kozmik ölçekte başlayan bir yok oluşla gelebileceğini ima etmektedir. Peki kıyamet alametlerinin hepsi gerçekleşmiş olabilir mi? İslam inancına göre kıyametin yaklaşmasını gösteren alametler büyük ve küçük olarak ikiye ayrılır. Küçük alametler günlük hayatta sıkça rastlanan ahlaki ve toplumsal bozulmaları içerir. Bunlar arasında ilmin azalması, cehaletin yayılması, zina, faiz, içki tüketiminin artması, insanlığın yozlaşması gibi olaylar yer alır. Büyük alametler ise kıyamet öncesinde meydana gelecek olağanüstü olaylardır. Bu alametler arasında Deccal ve Yecüc-Mecüc'ün çıkışı, Hazreti İsa'nın yeryüzüne inmesi, güneşin batıdan doğması, Dabbetül Arz'ın çıkışı ve büyük bir depremin yaşanması gibi hadiseler bulunur. Bu alametler, İslam inancında kıyametin yaklaşmasının habercileri olarak kabul edilir. Ancak bu alametler kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgi vermez. Araf suresi 187. ayet. Sana kıyamet saatini soruyorlar. Ne zaman gelip çatacak? De ki, onun bilgisi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başka ortaya çıkaracak yoktur. O, kıyamet, göklere ve yere ağır gelmiştir. Size ansızın gelecektir. Sanki sen ondan haberdar imişsin gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Sahih hadislerde ise kıyamet alametleri ilk anlamlarının aksine metaforik anlamlar içeriyor olabilir. Bu yüzden aslında ileride gerçekleşecek sandığımız birçok büyük alamet esasında çoktan gerçekleşmiş ve gerçekleşiyor olabilir. Deccal'in ortaya çıkışı, kitleleri manipüle eden liderler ve diktatörler, baskıcı rejimler veya aldatıcı ve yanıltıcı ideolojiler bu alametin metaforik bir yansıması olabilir. Örneğin totaliter rejimler, propaganda mekanizmaları veya dijital dezenformasyon bu çerçevede değerlendirilebilir. Hz. İsa'nın gelişi metaforik olarak barış hareketleri, küresel adalet arayışları veya insan hakları reformları, adaletin ve barışın yeniden tesis edilmesi olarak görülebilir. Bu anlamda radikal toplumsal değişimler veya dünyanın kaderini etkileyecek liderlerin ortaya çıkışı bu alameti temsil edebilir. Yecüc ve Mecüc'ün ortaya çıkışı, bazı toplumların tüm dünyayı etkileyen kitlesel hareketleri ve neden oldukları büyük yıkımları ifade ediyor olabilir. Bazı kaynaklarda ise Yecüc ve Mecüc'ün insanlık için potansiyel bir tehdit oluşturabilecek yüksek frekanslı radyo dalgaları, elektromanyetik dalgalar veya benzer bir doğa olayı olduğu öne sürülmektedir. Zülkarneyn'in bir tür
görünmeyen duvar ya da tabaka yaptığı ve metaforik olarak bu tabakanın da bir ozon tabakası veya benzeri bir koruyucu katmanı ifade ettiği, bu tabakanın delinmesiyle bu dalga boylarının dünyaya zarar vereceği düşünülmektedir. Dabbetül Arz'ın ortaya çıkışı ise teknolojik ilerlemeler, yapay zeka veya çevresel bozulmalar, insanlığın etik ve manevi durumunu gözler önüne seren bir unsur olarak yorumlanabilir. Güneşin batıdan doğması. Batı dünyasından gelen büyük değişimlerle Batı'nın öne geçmesi, örneğin sanayi devrimi, aydınlanma çağı veya teknolojik ilerlemeler, Güneş batıdan doğacak alametinin metaforik bir yansıması olabilir. Üç büyük deprem alameti ise, büyük ekonomik krizleri, 1929 büyük buhranı ve 2008 küresel finansal krizi gibi dünya savaşlarını veya politik çöküşleri temsil ediyor olabilir. Duma'nın diğer bir ifadeyle, duhanın ortaya çıkışı ise nükleer savaş ardından oluşan geniş radyoaktif bulutlar, sanayi devriminden sonra dünyayı hızla etkileyen endüstriyel kirlilik ve fosil yakıt tüketimi nedeniyle atmosfere yayılan zararlı gazlar veya küresel ısınma sonucu artan orman yangınları ve hava kirliliği bu alametin bir metaforu olabilir. Yani aslında İslam inancına göre ilk anlamlarıyla düşündüğümüz alametlerin hepsi çoktan gerçekleşmiş veya gerçekleşmekte oluyor olabilir. Ve kıyamet sandığımızdan çok daha yakın olabilir. O zaman bu bilgiler eşliğinde bilimsel ve dini kaynakları birleştirip oluşturduğumuz bir kıyamet senaryosuyla bitirelim. Karanlık bir gökyüzünde yıldızların parıltıları belirginleşir. Geniş evrenin sessizliği bir anda dikkat çeken küçük ama garip bir olayla bölünür. Bir yıldızın ışığı aniden sönüyor gibi olur. Ardından başka bir yıldız. İnsanlar gökbilimcilerin keşfettiği bu olağanüstü olayı şaşkınlıkla izler. Dünyanın dört bir yanındaki teleskoplar evrenin genişlemesinin yavaşladığını fark eder. İlk başta bu sadece bir bilimsel buluş gibi görünür, ancak durum hızla değişir. Gökbilimciler evrenin çöküşe geçebileceğini, buna büyük çöküş denildiğini ve bu çöküşün tüm yaşamı tehdit edebileceğini bildirir. Güneşin ışığı daha parlak, daha dengesiz hale gelir. Enerji patlamaları, güneş lekeleri hızla artar ve radyasyon seviyeleri yükselir. Dünya üzerinde hava sıcaklıkları artar, doğa olayları daha sık ve şiddetli olur. Mars, Venüs gibi komşu gezegenlerin yörüngeleri bozulmaya başlar. İnsanlar bu durumu gözlemler ve dünyanın da yakında benzer etkilerle karşılaşacağını anlarlar. Dünyanın dört bir yanında bilim insanları durumu anlamaya ve bir çözüm bulmaya çalışır. Ancak bu süreç kontrol edilemeyen kozmik bir çöküşün sadece başlangıcıdır. Televizyonlar, radyolar ve internet üzerinden insanlar bu felaketin yaklaşan etkileri hakkında bilgilendirilir. Yeryüzü hiç olmadığı kadar şiddetli depremlerle sarsılır. Volkanlar harekete geçer, lavlar ve dumanlar gökyüzünü kaplar. Gerçekleşen kozmik felaketler insanları dehşete sokar. Denizler kaynarcasına fışkırır ve taşar. Dev tsunamiler kıyı şehirlerini yutar. İnsanlar kıyılardan iç kesimlere kaçmaya çalışır, ancak her yer artık tehlike altındadır. Korku ve kaos, sosyal düzenin tamamen çökmesine neden olur. İnsanlar korkularıyla baş edemez ve birbirlerinden kaçarlar. Büyük şehirler boşalır, harabeye döner. Gökyüzü erimiş maden gibi görünmeye başlar. Geceleri bile gökyüzü karanlık değil, kırmızımsı bir parıltıyla kaplanır. İnsanlar artık evrenin çöktüğünü çok bariz hissederler. Yıldızlar birer birer yok olur, galaksiler çöküşün içine çekilir. Dünyadaki insanlar gökyüzünde bu dramatik olayları dehşet içinde izlerler. Evren artık tek bir noktaya yoğunlaşmak üzeredir. Uzay ve zaman anlamını yitirir. Dünyada bu yoğun çekimin etkisiyle tamamen yok olmaya başlar. İnsanlık ve tüm evren sonsuz bir tekilliğe doğru çekilmiştir. Zaman algısı tamamen kaybolur. Bir an gelir, tüm evren sessizleşir. Evren yok olmuş, hiçbir şey artık var olmamaktadır. Sonrasında belki de sonsuz tekillikten yeni bir büyük patlama ve yeni bir düzen başlar.
Bugün bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Videolar yayınlandığında hemen haberdar olmak için bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.